Merhabalar, hoş geldiniz. Karmaşık Keşifler kanalıma. Bugün tanrıların tanrısı Jüpiter Aslan Burcu'na geçiş yapacak. 30 Haziran itibariyle bu konuyu konuşacağız. Kimileriniz yattığı yerden köşeyi dönecek. Kimileriniz milyoner olacak. Tabii ki hayır. Bu kanalda böyle zırvalar yok arkadaşlar. Bu kanalda ilim var, gerçekler var. Jüpiter'in Aslan geçişi tabii ki kimilerimizin neşesini artıracak, kimilerimizi de zorlayacak. Bunların hepsini konuşacağız sırayla. Şimdi arkadaşlar Jüpiter Aslan burcundan geçerken gökyüzü bizden saklanmamızı istemez. Çıkmamızı, görünür olmamızı ister. Dolayısıyla Jüpiter Aslan burcu geçişi sırasında gerek bireysel hayatlarımızda gerekse dünya genelinde sanatla ilgili faaliyetlerde, sahne sanatlarında, eğlence sektöründe, lüks tüketimlerde, altın borsa gibi aslan temalı yatırım araçlarında büyük bir hareketlilik ve büyüme olacaktır. Ve özellikle sanatla ilgili alanda çok büyük ses getiren projelerin üretildiğini görebiliriz. Jüpiter genel olarak bu geçişle hepimize yaşama sevinci verecek ve bunu da büyütecek. Hayattan genel olarak hepimiz keyif alırız, neşeleniriz. Aşk meşk işleri ve çocuklarla ilgili konular hayatlarımızda daha fazla yer tutmaya, yer işgal etmeye başlar. Çünkü Jüpiter büyüteç gibidir arkadaşlar. Aslanla ilgili temaları, konuları büyütücü etki yapar. Fakat bunun yanı sıra aslanın gölge yönleri olan kibir, gurur, ego, işte her şeyi ben bilirimcilik ve fazla müsriflik gibi konuları da gündeme getirebilir. Bu konularda abartılı tavırlar sergileyebiliriz. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Yani Jüpiter Aslan'dan geçerken Aslan'ın gölge yönü olan ego tuzağına düşmemek gerekir. Aslan Burcu ezoterik tradisyonda arkadaşlar bireyselleşmeyle ilişkilidir. Oranın kapısıdır ve kalbi yönetir Aslan. Jüpiter Aslan geçişi süresince kalp rahatsızlığı olanların özellikle doktor kontrollerini ve ilaçlarını ihmal etmemeleri iyi olacaktır. Jüpiter Aslan geçişinde arkadaşlar cömert olan, şefkatli olan ve sevgiyi karşılık beklemeden bir saf ışık gibi çevresine yansıtan kişiler buradan karlı çıkarlar, hak edişlerini alırlar. Jüpiter Aslan'dan geçerken bunu yapmamızı ister çünkü. Çünkü ruh sevgiyi bir manipülasyon aracı olarak görmez ve yaşamaz bu görünümde. Saf ışık olarak görür ve böyle yayar. Jüpiter Aslan'ın aslında en önemli mesajı şudur. Kendi krallığının, imparatorluğunun daha doğrusu kralı ve kraliçesi olmayı öğren der bize. Şimdi arkadaşlar bu kadar girişte felsefe yaptık yeter. Şimdi bakalım bu Jüpiter Aslan Burcu'ndan geçerken bizlere neler edecek bakalım. Bunlara bakalım şimdi hadi. Şimdi Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçmesi demek arkadaşlar memlekete ve her birimizin bireysel hayatlarına açılın mekanın sahibi geldi demek. Yani bu enerjiyi getirecek bize. Çünkü tabiri caizse Jüpiter gökyüzünün bonkör abisidir arkadaşlar. Aslan burcunda da gösteriş, şan, şöhret bunları sever. Dolayısıyla gösterişi seven, şanlı şöhretli olmayı seven mahallenin ağır abisi gibi çalışır. Jüpiter ve Aslan bu ikisi yan yana geldiğinde ne olur? İşin özeti olarak ezikliği, pısırıklığı bir kenara bırakacağız. İşte aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey modundan çıkacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Sahneye çıkacağız, görünür olacağız artık. Bizim toplumumuzda, insanlarımızda hani şey vardır ya böyle. İşte bende ne cevherler var da işte değerim bilinmiyor.
Çok duymuşsunuzdur bunu çevrenizdeki insanlardan. Hatta kendi kendinize bile söylüyor olabilirsiniz. Böyle bir damar vardır bizim insanlarımızda. İşte Jüpiter Aslan geçişiyle böyle düşünen insanlardaki o damarı patlatacak arkadaşlar. Yani herkeste bir özgüven patlaması, böyle bir kahramanlık, cengaverlik enerjisi göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Misal diyelim ki iş hayatında hakkınız yeniyor, mobbinge maruz kalıyorsunuz, belki takdir edilmiyorsunuz. İşte bu kişiler artık yeter diyecekler. Ben bu şirketin yükünü taşımak zorunda değilim. Hak ettiğim takdiri görmüyorum diyebilecekler. İlişkisinde alttan alan taraflar yeter ulan ben evliya mıyım? Artık beni de gör diyebilecek. Biraz da beni el üstünde tutun diyebilecek arkadaşlar. Yani sıkıştığımız alanlarda artık ben buradayım deyip kendimizi göstereceğiz, göstermek isteyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Aslan Burcu gösterişi sever. Dolayısıyla Jüpiter de onun bu isteğini büyütücü etki yapar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde mütevazi bir şey olmayacak arkadaşlar. Şaşa göreceğiz bol bol. Gizli saklı bir şey de olmayacak. Herkes bir şekilde kendi dünyasında, çekirdek aleminde görünür olacak arkadaşlar. Misal nasıl etkiler? İşte efendim düğünler, nişanlar daha şaşalı, daha gösterişli yapılabilir. Mesela nikah revaçtan düşebilir. Artık birçok kişi nikah tercih etmeyebilir. Kızlar daha fazla şey isteyebilir evlilik aşamasında. Alışveriş konusunda işte efendim ucuz olsun yeter ki işimizi görsün mantalitesi azalabilir. İşte marka olsun, kaliteli olsun, konuya komşuya etrafa karşı façamız bozulmasın mantalitesi hakim olabilir. Çünkü gösteriş istiyor Jüpiter Aslan'da. Dosta düşmana rezil olmayalım, aman güzel olsun, aman kaliteli olsun, aman şu marka olsun gibi. Bir de arkadaşlar borca harca girip lüks tüketime çok para harcanabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Çünkü Jüpiter Aslan'da para harcatmayı özellikle de lükse para harcatmayı sever arkadaşlar. Bütçeye dikkat edelim. Bunun yanı sıra neşemizi artırır, eğlence isteğimizi artırır Jüpiter Aslan'dan geçerken. Zaten biz milletçe ülke gündeminden, dünya gündeminden fazlasıyla yılmış, bıkmış, yorulmuş ve çok uzun yıllardır da milletçe neşemizi kaybetmiş durumdayız. Çok da ihtiyacımız var bu neşeye. Dolayısıyla artık evden çıkabiliriz, eğlenmek isteyebiliriz, sosyalleşebiliriz, bize keyif ve zevk veren ortamlara girebiliriz arkadaşlar. Yani içimizdeki o neşeli çocuk yeniden hayat bulabilir. Artık ağladığımız yeter, bunaldığımız yeter. Biraz da biz gülelim moduna geçiyoruz arkadaşlar. Hakikaten ama milletçe buna ihtiyacımız var. Şimdi bizim milletimizin arkadaşlar biliyorsunuz en büyük zaaflarından bir tanesi de e, gurur meselesi. Bu bende de var, fazlasıyla var. İşte bu dönemde bu kibir ve gurur konusu tavan yapar arkadaşlar. E, Dolayısıyla ne olur? Çevremizdeki herkes her şeyi bildiğini iddia edebilir. İşte trafikte mesela veya herhangi bir durumda olayda sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kavgaları çıkabilir. Efendim kahvehanelerde, sosyalleştiğimiz ortamlarda, eş dost arkadaş toplantılarında, girip çıktığımız yerlerde, sosyal medyalarda herkes birbirine ayar vermeye kalkar. Çünkü ego herkeste tavan yapar bu dönemde. Egonun gazına gelen o rüzgarı arkasına alır yani sizin anlayacağınız. Ama bu ego bunu kontrol altına tutamazsak bir çuval gibi de yere çakılıp kalabiliriz. Bu gurur konusuna, kibir konusuna
dikkat etmekte önemli olacak. Yani Jüpiter Aslan'dan geçerken devlet benim, mangal benim kafasında olan yanar arkadaşlar. Benden söylemesi. Ne demiştim? Aslan kalptir, kalbi temsil eder demiştim ve cömertliktir. Jüpiter'in en sevdiği şeydir cömertlik. Dolayısıyla Jüpiter Aslan'dan geçerken manevi olarak arkadaşlar e, sır nerede diyelim? Delikanlı olmakta. O bizim eski delikanlılarımız var ya hani o delikanlılıkta işin sırrı. Sevgiyle, saf sevgiyle karşılık beklemeden şefkatle cömert olacağız arkadaşlar. Bunu yapmamızı istiyor bizden. Yani güçlüysen maddi veya manevi hangi alanda güçlüysen zayıfı ezmeyeceksin. Tamam mı? Gücünü kötüye kullanmayacaksın yani. Garibi, fakiri koruyup kollayacaksın. Jüpiter çok sever bunu. Ee, Elin açık olacak. Cimrilik Jüpiter hiç sevmez. Seviyorsan eğer mesela birini gurur yapmayacaksın. Gidip sevdiğini söyleyeceksin. Veya bir problem var da şey yapamıyorsan, harekete geçemiyorsan harekete geçeceksin ve sevgine ve sevdiğine sahip çıkacaksın. Mert olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Kimsenin arkasından iş çevirmeyeceksin. Gizli saklı işler çünkü ortaya dökülür ve saçılır. Yani ez cümle arkadaşlar cömert olacağız, mert olacağız. Elimizdeki gücü kötüye kullanmayacağız. Fakiri, garibi koruyup kollayacağız arkadaşlar. Genel olarak Jüpiter Aslan geçişi bizden bunları yapmamızı ister. Çünkü bize diyor ki size ya da sana parlama veriyorum. Bir öne çıkma fırsatı veriyorum. Ama bunu kibir yapıp insanları ezmek için veya insanlara tepeden bakmak için kullanırsan Allah yarattı demem senin canını çok pis okurum diyor yani Jüpiter ve öyle de olur buna inanın. Yok eğer gücünü kötüye kullanmazsan, sevdiklerini sarıp sarmalarsan, cömert olursan, şefkatli olursan ve mert olursan bu transit bittiğinde hak edişini de bırakır gider sana sevgili kardeşim. Şimdi bu transit başta da söylediğim gibi kimilerimizi sevindirecek, kimilerimizi de zorlayacak. Şimdi öncelikle kimleri sevindirecek ondan başlayalım. Jüpiter Aslan Burcu'na girdiğinde düz hareketteyken arkadaşlar o düz hareketine gümbür gümbür başladığında gökyüzünün bütün şans, neşe ve fırsat enerjisi ateş ve hava elementine akar arkadaşlar. Onlara dağıtılır öncelikle. Yani kimlere? Aslan, Koç ve Yaylara dağıtılacak. Listenin ilk sıralarında bunlar var ama listenin başında kim var? Aslan burçları var. Yükselen ve Güneş ve yükselen Aslan olanlar var. Çünkü onlar bu geçişte mekanın asıl sahipleri. Jüpiter 12 yılda bir sizin burcunuza gelir. 12 yılda bir burç değiştirir arkadaşlar ve düz hareketindeyken de bu geçiş sırasında yükselen aslanlara ve aslanlara bir koruma kalkanı olacak ve adeta üzerinize bir talih kuşu konar. Yani bu enerjinin tanımı budur. Son yıllarda üzerinize hissettiğiniz bir ağırlık varsa, bir yük, bir yorgunluk varsa veya iş veya özel hayatta çevrenizdeki insanların sizi görmediğini düşünüyorsanız artık bunlar bıçak gibi kesiliyor arkadaşlar. Rahatlayacaksınız bu konularda. Neden? Çünkü gökyüzünün ışığı, sahnenin ışığı artık bir yıl boyunca sizin için yanıyor olacak. Kendinize güveniniz tam olsun sevgili aslanlar. Çünkü bu geçişte sizlerin karizması da tavan yapacak. İş kurmak isteyenler, evlenmek isteyenler, parlamak isteyenler, ben buradayım demek istediğiniz bir alan varsa iş veya özel hayatta işte ihtiyacınız olan aradığınız o devasa desteği, motivasyonu ve gücü, cesareti Jüpiter sizlere veriyor olacak. Sevgili aslanlar için bir küllerinden yeniden doğma süreci olur diyebilirim. Ve sizler bu geçiş süresince eğer akıllı olursanız az önce anlattıklarımı dikkate alırsanız kendi krallığınızı ilan edebilirsiniz.
Fakat aslanlar için bir de madalyonun diğer yüzü var arkadaşlar. Sen dedin ki şimdi aslanlar mekanın sahibi, bu geçişin en şanslı sahibi, ne oldu şimdi? Madalyonun öbür yüzü ne? Ne anladım ben bu işten diyebilirsiniz. Burası önemli arkadaşlar. Çünkü işin içinde Jüpiter'in büyütücü etkisi ve aslanın gölge yönünün etkileri devrede olacak. Şimdi sevgili aslanlar, bu geçiş süresince en büyük ödül size gelebileceği gibi en büyük tokatı da siz yiyebilirsiniz. O yüzden dikkatli olacaksınız. Yani kibir, aşırı gurur, ben bilirimcilik, küçük dağları ben yarattım havalarında, dünyalarında olmayacaksınız. Buna dikkat edeceksiniz. Çünkü ne dedik? Jüpiter Aslan'da ego bir balon gibi şişer dedik. Dolayısıyla kıymetli aslanlar, sizler bu geçiş süresince nefsinizi kontrol altına tutmak zorundasınız. Yoksa o ego tuzağına düşebilirsiniz. Bana bir şey olmaz demeyin. Mutlaka hayat bir şekilde bir yerden ders verir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Tam tersini yaparsanız, egonun tuzağına düşerseniz, Jüpiter Aslan geçişi arkadaşlar, maddi veya manevi, özellikle Aslan burçları için söylüyorum bunu, sizlere büyük itibar kayıpları yaşatabilir. Lütfen bu konularda dikkatli olalım. Bu ego tuzağına düşmeyelim. Sizlerin özellikle nefs konusunda, ego konusunda ekstra kontrollü olmanız icap ediyor bu geçiş süresince. Şimdi ateş elementinin bir de ele avuca sığmayan çocukları var. Kim onlar? Tabii ki koçlar. Ee, Bu geçişle arkadaşlar koç burçları adeta bayram edecek. Benden söylemesi. Çünkü Jüpiter sizin aşk, şans, yaratıcılık, sahne, çocuklarla ilgili, evinizden, hobilerle ilgili evinizden geçiş yapacak ve oraya çok kolay, engelsiz akan çok tatlı bir enerji gönderiyor olacak. Şans oyunlarından tutun da sanatsal projelere, yaratıcılık gerektiren faaliyetlerinize, hobilerinize kadar hayatta keyif aldığınız alanlar her neyse ve çocuklarınızla ilgili konularda turnayı gözünden vurabilirsiniz bu geçiş süresince. Şimdi sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sizler çok uzun zamandır çok yoruldunuz ve çok yıprandınız. Şimdi Şiron'un geçici olarak Boğa'ya geçişiyle birlikte de biraz rahatlayacaksınız. 2027'nin Nisan'dan itibaren de Şiron tamamen kalıcı olarak Boğa'ya geçecek. O zaman artık tamamen rahatlayacaksınız. Yani az kaldı, sabırlı olmanız gerekiyor ama Jüpiter Aslan transiti sizleri çok mutlu edecek. Bunu bilmenizi isterim. Sizin için çok keyifli bir dönem olacak bu. Yani aşk konularıyla ilgili, şansla ilgili, çocuklarla ilgili, hobilerle ilgili, sanatsal faaliyetlerinizle ilgili, sahneyle ilgili işleri olanlarla alakalı olarak çok güzel, harika zamanlar sizi bekliyor sevgili koçlar. Şimdi bir diğer şanslı grubumuz da yay burçları, yay ve yükselen yaylar. Şimdi arkadaşlar artık herhalde astrolojiyle ilgilenen herkes biliyor, bunu söylememe gerek yok. Yay burcunun yöneticisidir Jüpiter. Dolayısıyla Jüpiter yayda kendi evindedir. Çok da güzel tıkır tıkır çalışır ve yaydan Jüpiter Aslan'a geçtiğinde yaylara da müthiş bir neşe enerjisi gönderecek. Yani o neşe enerjisi doğrudan yaylara akacak en fazla. Dolayısıyla Jüpiter mutlu olduğu için yaylar da mutlu olacak. Çok tatlı, size de tıpkı koçlarda olduğu gibi çok tatlı ve engelsiz bir enerji akışı olacak. Sizlerin vizyonu büyür, vizyonu değişir, bakış açınız değişir, hayatınızda olup bitenlere karşı geleceğinize dair. Ufkunuz açılır arkadaşlar. Büyüme, genişleme arzusu yaratır sizde, hayatınızın hangi alanında artık bunu yapmak istiyorsanız. Kimileriniz yurt dışı planları yapabilir. Büyük ticari atılımlar yapanlar olabilir aranızda.
Akademik başarılarda akademik başarılar elde edenler olabilir. Medya yayıncılık alanında faaliyet gösterenler için çok şanslı bir zamandır. Belki bazılarınız medya ve yayıncılık alanına giriş yapabilir. Hukuki süreçleriniz varsa veya önümüzdeki bir yıl içerisinde olursa hukuki süreçleriniz de sizin lehinize tıkır tıkır işleyecektir sevgili yaylar. Yani sizler için de çok güzel bir enerji. Özetleyecek olursam sevgili yaylar, sizler Jüpiter Aslan geçişinde bastığınız yerde ot bitirirsiniz, gittiğiniz yere de bereket götürürsünüz. Bir de bonusçular var. Bu geçişten bonus alacak olanlar var. Onlar kim? Onlar da ikizler ve teraziler. Sizler de bu şenlikten güzel bir pay alacaksınız. Sosyal çevreniz büyüyebilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni dostluklar kurabilirsiniz. Hayatınıza yeni insanlar gelecek zaten bu geçişte. Ve gelecek planlarınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Nüfuslu, güçlü, çevresi olan, maddi manevi gücü olan insanlarla tanışabilirsiniz. Ve bu insanlar sizin geleceğe dair hayallerinizi, hedeflerinizi, varsa projelerinizi hayata geçirmeniz için, somut sonuçlar elde edebilmeniz için size yardımcı olacaklar. Network yapmak istiyorsanız kariyer alanında kendinize ilgili şimdi tam zamanı, önümüzdeki bir yılı Jüpiter Aslan geçişini bu anlamda değerlendirebilirsiniz. Çünkü Jüpiter Aslan geçişinde ikizler ve terazilere kapılar sosyal çevre üzerinden açılacak arkadaşlar. Ve sizlerin bu geçiş süresince hem çekirdek çevrenizde hem de o geniş büyük çevrede saygınlığınız ve popülerliğiniz artacak. Kendinize güveniniz tam olsun bu konuda. Şimdi Jüpiter Aslan geçişi arkadaşlar şöyle izah edeyim. Doğum haritasını bilenler zaten biliyordur. Bilmeyenler de ücretsiz doğum haritası çıkaran sitelerden veya uygulamalar var doğum haritası çıkaran. Oralardan haritalarını çıkarıp baksınlar. Bu geçiş süresince en büyük parlamayı, şansı ve bereketi yakalayacağımız yer doğum haritamızda Aslan Burcu'nun bulunduğu ev olacak arkadaşlar. Doğum haritanıza bakın, hangi evinizi Aslan Burcu kesiyor ya da hangi evinizde Aslan Burcu'nda gezegen yerleşimi var. Buna bakın, işte orası en çok parlayacağınız, en çok hareketlenecek ve şansı yakalayacağınız, büyüyeceğiniz yer olacaktır. Burası, yani Aslan Burcu'nun yönettiği evler de hareketlenecektir aynı zamanda. Ve 12 yılda bir gelecek bu şansı mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Çünkü orada şans var. Bunu unutmayın ve Jüpiter'in koruması da o ev konularıyla ilgili devreye girer. Misal Aslan Burcu benim 7. evimde. Şimdi benim 7. ev konularıyla ilgili ne olacak? Önümüzdeki bir yıl boyunca şansım yüksek olacak. Orada ilahi koruma altında olacağım gibi. Tamam mı? O ev konularıyla ilgili şanslı olacaksınız ve koruma altında olacaksınız. Ve en büyük parlamayı da oradan yapacaksınız. Ve Aslan Burcu'nun bulunduğu evle ilgili arkadaşlar, gizli kalmış yetenekleriniz varsa onlar açığa çıkar. Hayatın o alanı ile ilgili bir özgüven eksikliği yaşıyorsanız özgüveniniz yerine gelir. Çekingenseniz çekingenliğiniz gidebilir. Hatta aslanlar gibi kendinizi ortaya atabilirsiniz. Maddi ve manevi her anlamda büyüme, tanınma ve hak ediş tesliminin olacağı yer Aslan Burcu'nun bulunduğu evdir arkadaşlar. Bunun dışında Koç burcunuzun bulunduğu eve de bakın. Koç burcunun bulunduğu evde şanslı evlerden bir tanesi olacak. Misal benim 2. evim Koç. Jüpiter ne yapacak? Benim bu evime tatlı tatlı üçgen atıyor olacak. Yani parasal konularda bana iyi gelecek, finansal konularda iyi gelecek demektir bu. Kısaca yani özetleyecek olursam.
Evet, Koç burcunun bulunduğu eve de bakın arkadaşlar. O eve de o ev konularıyla ilgili zahmetsiz ve güzel bir enerji akış olacak ve uzun zamandır o ev konularıyla ilgili uzun zamandır cesaret edemediğiniz veya ertelediğiniz şeyler varsa onları da yapma cesaretini kendinize bulacaksınız. Çünkü Jüpiter Aslan'dan buraya enerji akıtırken o cesareti ve motivasyonu da sizlere veriyor olacak. Diyelim ki Koç 3. evinizi kesiyor ya da 3. evinizde Koç burcunda yerleşimler var. Sosyal medyada bir şeyler yapmak istiyorsunuz, video çekmek istiyorsunuz. Veya işte ne bileyim öğretmenlik yapmak istiyorsunuz, topluluklar önünde konuşmalar yapmak istiyorsunuz, kitap yazmak istiyorsunuz, belki bir makale yazıp yayınlamak istiyorsunuz ama hazır hissetmiyorsunuz veya cesaretiniz yok. İşte ihtiyacınız olan o cesareti ve motivasyonu Jüpiter Aslan'dan geçerken bu eve akıtıyor olacak arkadaşlar o enerjiyi. Ve Koç burcunun bulunduğu o evde de o ev konularıyla ilgili tüm işlerinizin kolaylıkla hallolduğunu göreceksiniz ve sorunlarınızdan tereyağından kıl çeker gibi sıyrılırsınız. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Koç burcunun bulunduğu evde sizi yoran, üzen, bıktıran ne varsa onlar da artık sizi üzemez, yoramaz ve bıktıramaz. Onlar da biter. Şimdi Yay burcunun bulunduğu eve de bakın arkadaşlar. Yay burcunun bulunduğu eviniz de bu geçişten şanslı etkilenecek. Çünkü oraya da çok güzel, çok tatlı bir enerji akışı olacak. Yani şöyle bir ateş üçgeni oluşacak. Şimdi Jüpiter Yay burcunun yöneticisi olduğu için Yay burcunuzun bulunduğu evime hoş geldim modundan hediye gönderebilir. Yani evime hoş geldim sana hediye veriyorum diyor Jüpiter o ev konularıyla ilgili. Misal yay burcu benim 10. evimde, ben yay stelyumluyum. İşte bana diyor ki kariyerinle ilgili, görünür olmakla ilgili sana hem şans vereceğim diyor, fırsat vereceğim diyor, hem de ödüllendireceğim seni diyor. Doğru kullanırsan bu aslan geçişini. Tamam mı? Jüpiter Yay burcunun bulunduğu evi tetiklediğinde arkadaşlar o ev konularıyla ilgili muazzam bir farkındalık ve aydınlanma da yaşarız aynı zamanda. Dolayısıyla Yay burcu hangi evinizdeyse o ev konularıyla ilgili uzun vadeli planlar yapın arkadaşlar. Uzun vadeli projeler planlayın ve mutlaka Jüpiter Aslan transitinde bununla ilgili bir tohum atın, bir başlangıç yapın arkadaşlar. Mutlaka 12 yıl içerisinde bunun somut sonuçlarını göreceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Belki 12 yıldan önce de görürsünüz doğum haritasındaki görünümlerinize bağlı olarak. Ve Yay burcunun bulunduğu evde arkadaşlar sırtınız asla yere gelmez. Çünkü ilahi koruma orada full çalışır yani. Jüpiter'in ilahi koruması full çalışır. Yaylar zaten hissiyatı yüksek kişilerdir. Dolayısıyla sizler de zaten o ilahi korumayı manevi olarak bu geçiş süresince hissedersiniz. Yani ez cümle arkadaşlar gökyüzünde bir ateş üçgeninde harika bir enerji akışı var. Aslan, Koç ve Yay burçları arasında olacak bu. Yani nasıl ifade edebilirim bunu? Bu üçgen açıyı şey gibi düşünün. Büyük bir şey gibi. Otoban gibi düşünün. Ateş enerjisiyle donatılmış bir otoban. Her şey akıyor yani kolaylıkla akıyor böyle. Ve yaşam enerjimizi, pranayı yükselten bir enerji akışı olacak bu üçlü arasında. Çok çok güzel bir enerji bu. Bana da çok iyi gelecek. Sabırsızlıkla bekliyorum ben de. Yani doğum haritanıza Koç, Aslan ve Yay hangi evlere denk geliyorsa arkadaşlar o ev konularında şanslar, fırsatlar, iyimserlik, aydınlanma, ilahi koruma olacak. Tek bir yerden değil, üç ayrı ev konusundan yani üç ayrı hayat alanından
destekleniyor olacağız. Jüpiter Aslan geçişi süresince Jüpiter Aslan arkamızdan çok güzel bir rüzgarla ittirecek böyle o ev konularında. Peki Jüpiter Aslan geçişi kimleri zorlayacak? Bir de ona bakalım. Boğaları zorlayacak arkadaşlar. Biliyorsunuz boğa sabit burçtur. Boğalar da konfor alanlarından çıkmak istemezler. Esnemeleri zordur onların. Düzenlerini bozmak istemezler. Garanticidirler. Ama Jüpiter aslında bunu istemiyor. Diyor ki boğalara konfor alanından çık. Yani hayatınla ilgili ne tür bir değişiklik yapman gerekiyorsa, ne tür bir atılım yapman gerekiyorsa yap bunu yani. Konfor alanından çıkmadan yapamazsın zaten. Mümkün değil böyle bir şey. Dolayısıyla boğaların konfor alanından çıkması gerekiyor. Bu cesareti, özgüveni göstermesi gerekiyor. Bir de boğaların finansal konularda dikkatli olması gerekiyor. Jüpiter Aslan geçişi süresince lüks tüketime yönelebilirsiniz, fazla para harcayabilirsiniz ve ekstra beklenmedik harcamalar, maddi giderler önünüze gelebilir sevgili boğalar. Akrepler zorlanacak bu geçişte. Akrepler de biliyorsunuz strateji uzmanıdır onlar. Arkadan yönetmeyi severler. Gücü sessizce ellerinde tutarlar ve onlar bir manipülasyon ustasıdır aslında. Akrepleri de bu özellikleriyle ilgili olarak kariyer yaşamlarında üstleri üzerinden zorlayacak. Yani sevgili akrepler Jüpiter Aslan'dan geçerken sizler amir, müdür, patron vesaire her neyse işte iş hayatınızda üzerinize otorite sahibi kişilerle ilişkilerinizde zorlanacaksınız. Hatta ciddi kapışmalar yaşayabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Karşınızdaki kişi yani siz kendinize ne kadar güvenirseniz güvenin. Karşınızdaki kişi de aslan özellikleri taşıyan veya aslanın gölge yönlerini yaşayan kişiler olabilirler. Bu konuda dikkatli olun sevgili akrepler. Yani kariyer yaşamında sizin için güç savaşları başlayacak diyebilirim. Kovalar zorlanacak çünkü Jüpiter Aslan'dan geçerken yükselen kovaların tam karşı evine yerleşecek arkadaşlar. 7. eve yerleşecek. Dolayısıyla ilişkilerde, ortaklıklarda, danışmanlıklarda kovalar zorlanabilirler. Kovalar mesafelidir arkadaşlar. İlişkilerinde belirli bir mesafeleri vardır. Ben de bir yükselen kovayım. Kovalar mantıklıdır, entelektüeldir, arkadaş canlısıdır. Biz demeyi sever, biz olmayı sever kovalar. Kovalar da bu özellikleri üzerinden zorlanacaklar. Çünkü tam karşıya Jüpiter Aslan'da yerleşecek. Dolayısıyla evlilik ve ortaklıklarda ego savaşları başlayabilir ya da karşı tarafın egosuyla mücadele etmek zorunda kalabilir yükselen kovalar. Fakat uyumlu olmayı deneyeceğiz. Yani bunun için en doğru yaklaşım bu olur. Yani kendi bireysel özgür alanımızı korurken karşı tarafın egosunu ve taleplerini de dengede tutmayı başarmamız gerekiyor yükselen kovalar olarak. Evet, bir de gelelim para konularına. Para, para, para. Kim sevmez ki parayı? Evet, yengeçler, burada mısınız? Yükselen yengeçler. Sizler için 12 yılda bir gelen en net ve finansal büyüme fırsatı geliyor. Sevgili yükselen yengeçler, hazır olun. Sizler bu dönemde kendi emeklerinizle, kendi ürettiğiniz işlerden, yaptığınız işlerden, maaşlarınızdan veya işletmeniz varsa kendi işletmenizden çok ciddi gelirler elde edebilir, çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Gayrimenkul ve arsadan para kazanabilirsiniz veya miras gelebilir. Devam eden bir miras süreciniz varsa Jüpiter Aslan geçişi sürecinde bu çözülebilir ve hak ettiğiniz mirası alabilirsiniz. Yani bu miras konuları üzerinden size gerçekten ciddi bir büyük meblağlı nakit akışı da olabilir sevgili yükselen yengeçler.
Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Jüpiter Aslan geçişi sizin için gerçekten 12 yılda bir gelen önemli bir finansal parasal fırsat arkadaşlar. Ancak Jüpiter parayı büyüttüğü gibi çok da harcatabilir. O yüzden bu geçiş süresince tutumlu olursanız, doğru yatırımlar yaparsanız, size gelen parayı veya varlığı har vurup harman savurmazsanız ömürlük bir yatırım veya birikim yapabilirsiniz, yaratabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Umarım dediğim gibi olur ve ömürlük birikimler yaratırsınız kendinize. Oğlaklar da parasal konularda şanslı olacaklar Jüpiter'in Aslan geçişinde. Oğlaklar peki hangi konularda şanslı olacaklar maddi anlamda? Sizler parayı daha çok çalıştığınız işlerden değil de bu dönemde başkalarından gelecek kaynaklardan elde edebilirsiniz veya başkalarının parasını yönetebilirsiniz, kaynaklarını yönetebilirsiniz. Bu şekilde size para akışı olur. Atıyorum işte örneğin eşinizin geliri artabilir, maaşı artabilir, işleri yoluna girer, daha fazla para kazanabilir, anne babadan bir şeyler gelebilir, destek gelebilir vesaire gibi veya başkalarının parasını yönetmeye başlayabilirsiniz gibi. Ve mahkeme yoluyla da size yüklü miktarda ya da en azından sizi maddi anlamda rahatlatacak miktarda bir tazminat gelebilir, toplu bir para da gelebilir ama bir mahkeme kanalıyla gelebilir bu. Yani siz de finansal anlamda bu tür kaynaklar açısından şanslı olacaksınız sevgili yükselen oğlaklar. Sizin de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca siz hisse senedi gibi, ortaklı kazançlar gibi işlerden de gelir elde edebilirsiniz Jüpiter Aslan geçiş süresince. O yüzden şuna dikkat edin. Riskli yatırım araçlarına girerken kontrol edemediğiniz risk almayın sevgili oğlaklar. Çünkü Jüpiter Aslan'da kumar oynatmayı sever. Tamam, bir de iyimserlik veriyor. Bir de büyütücü etkisi var. Yani siz orada bir gaza gelip bir hisseye girersiniz, borsaya girersiniz. Sonu felaket olabilir. O yüzden oğlaklara ne yakışır? Sağlamcılık yakışır. Siz sağlamcı olmaya devam edin sevgili oğlaklar para konularında. Bir de teraziler var. Teraziler de finansal konularda arkadaşlar şanslı olacaklar bu geçiş süresince. Onlar da sosyal çevreden ve kalabalık kitleler üzerinden finansal gelirler elde edecekler. Sosyal medyada iş yapıyorsanız, bir derneğe üyeyseniz veya bir vakfın, bir derneğin yönetim kurulu üyesi olabilirsiniz. Böyle bir teklif gelebilir. Eğer gelirse bence mutlaka kabul etmelisiniz. Topluluklara hitap eden biriyseniz daha çok davet alabilirsiniz, ücretli davetler. Veya dijital projeleri olanlar dijital projelerini hayata geçirebilirler. Yani bu konularda, bu alanlarda, geniş kitlelere hitap edilen alanlarda gerçekten teraziler, sizler, yükselen teraziler bir gelir patlaması yaşayabilirsiniz önümüzdeki bir yılda. Ve siz mesleki olarak kariyer yolunda verdiğiniz tüm emeklerin, çabaların, sabrınızın ödülünü Jüpiter Aslan geçişinde bu anlamda alacaksınız. Sizin de dikkat etmeniz gereken şey şu: dost meclislerinde hesap ödemek, arkadaşa, eşe, dosta borç vermek gibi konularda lütfen abartılı davranmayın. Büyük bir organizasyon için para harcamanız gerekiyorsa abartılı davranmayın. Siz de bunlardan kaçının, olur mu? Ve son olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, Jüpiter Aslan geçişiyle ilgili olarak doğum haritalarınızda 2, 5, 8 ve 11. Evlerini Koç, Aslan ve Yay burcu kesenler finansal olarak bu geçişte şanslı olacaklar. Burayı tekrar etmek istiyorum. Biraz karışık gelmiş olabilir. Doğum haritasında 2, 5 ve 8. ve 11. evlerini Koç, Aslan ya da Yay burcu kesenler, tamam mı? Finansal konularda önümüzdeki bir yılda şanslı olacaklar arkadaşlar.
Benim anlatacaklarım bu kadar bu konuyla ilgili. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.